Bugün Türkiye'de neredeyse herkesin okuduğu bir kitap hakkında konuşacağım. Sabahattin Ali'nin ölümsüz eseri Kürk Mantolu Madonna. İlk başta şunu söyleyeyim, bu kitap sadece bir aşk hikayesi değil. Romanın katmanlarını hepsini inceleyeceğiz. Bu kitabı ikinci kez okudum ve inanın bana bu iki okuma arasındaki fark belki de bu romanın en güçlü yanını gösteriyor. İlk okuduğumda kendimi tamamen Arif Efendi'de buldum. O sayfaları çevirirken sürekli kendimi ona benzetiyordum. Onun çekingenliğini, içine kapanıklığını, dünyaya yabancılığını anlıyordum. Belki de bu kitabın nesiller boyu bu kadar çok okunmasının sırrı burada yatıyor. Karakterle öylesine derin bir empati kuruyorsunuz ki sanki onun içinden geçenleri siz yaşıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Ama bu sefer ikinci okumamda her şey değişti. Bu kez Arif Efendi'ye kızdım. Hatta belki de nefret ettim. Aynı sayfaları okurken bambaşka duygular hissettim. Onu artık korkak, pasif, hayattan kaçan biri olarak gördüm. Ve bu değişim bana çok şey öğretti. Hem kitap hakkında hem de kendim hakkında. Şimdi size hem bu muhteşem hikayeyi en başından sonuna kadar detaylıca anlatacağım hem de neden bu kadar farklı hissettiğimi, kitabın farklı katmanlarını paylaşacağım. Kitap aslında bir çerçeve anlatı olarak kurgulanmış. Yani esas hikayeyi dinleyen veya okuyan bir karakter var ve biz de o karakterin gözünden asıl hikayeye ulaşıyoruz. Bu karakter Rasim. Rasim bankadaki işinden atılmış, Ankara sokaklarında umutla iş arayan bir adam. Günlerdir dolaşıyor, başvurular yapıyor ama hiçbir kapı açılmıyor. İşsizliğin o bunaltıcı ağırlığı omuzlarında artık umutsuzluğa kapılmak üzere. Tam bu noktada tam umudunu kestiği sırada karşısına eski sınıf arkadaşı Hamdi çıkıyor. Hamdi özel bir şirkette müdür yardımcısı olmuş. Hayatı yoluna gitmiş birisi. Ve Rasim'e bir iş ayarlıyor. Ama dikkat edin, burada çok önemli bir detay var. Hamdi Rasim'in edebiyatla ilgilendiğini, şiirler yazdığını bildiği için ona özellikle pasif, iddialı olmayan, bol bol boş vakti olacak bir iş buluyor. Sanki diyor ki sen zaten şiirle falan uğraşıyorsun. Ciddi bir iş yapamazsın. Sana kolay bir şey lazım. Bu aslında küçümseyici bir tavır ama Rasim işsiz olduğu için, seçme şansı olmadığı için kabul ediyor. İşin tanımı şu. Şirketin diğer memurlarıyla fazla muhatap olmadan yalnızca Raif Efendi diye anılan eski bir memurla birlikte bir kenarda oldukça düşük bir ücretle çalışacak. Ve işte burada Raif Efendi devreye giriyor. Rasim'in yanında çalışan bu adam şirketteki en gizemli, en anlaşılmaz karakter. Rasim işe başladığında ilk dikkatini çeken şey Raif Efendi'ye hitap edilme şekli oluyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında herkes bay veya bayan diye anılırken bu adam hala efendi diye anılıyor. İlk başta Rasim bunu bir saygı ifadesi sanıyor. Ama çok geçmeden gerçeği anlıyor. Efendi kelimesi burada bir saygı ifadesi değil, tam tersine bir aşağılama aracı. Sanki eski kafalı, modası geçmiş, önemsiz birini tanımlamak için kullanılıyor bu ifade. Raif Efendi Almanya ile yapılan tüm yazışmaları çeviriyor. Şirketin Alman firmaları ile olan tüm iletişimi onun üzerinden geçiyor. Yani aslında çok kritik bir iş yapıyor. Ama şirketteki hiç kimse onun gerçek değerini görmüyor. Tam tersine işini mükemmel yapmasına rağmen sürekli azarlanıyor, küçümseniyor, suçlanıyor. İşin ilginç yanı şu. Yazışmaların gecikmesinde Raif Efendi'nin hiçbir suçu yok. O çevirileri zamanında yapıyor ama daktilonun başındakiler bu işleri önemsemiyor, umursamıyor. Geç daktilo ediyorlar. Ama sonuçta kağıtlar geç çıkınca herkes Raif Efendi'yi suçluyor. Üstleri geliyor, bağırıyor, azarlıyor ve Raif Efendi ne yapıyor biliyor musunuz? Hiçbir şey. Kendini savunmuyor. Gerçek durumu anlatmıyor. Sadece sessizce başını eğiyor ve suçlamayı kabul ediyor. Rasim ise aynı odayı paylaştığı için Raif Efendi'yi çok yakından gözlemliyor ve fark ettiği şeyler onu şaşırtıyor. Bu adam aslında olağanüstü yetenekli, mükemmel Almancası var. Gelen yazışmaları anında çeviriyor. Hiç zorlanmıyor. Çeviriler bittiğinde de kendi dünyasına dalıp bir takım çizimler yapıyor, eskizler çiziyor. Bir gün özellikle Rasim'in dikkatini çeken bir olay oluyor. Hamdi, Raif Efendi'yi çok sert bir şekilde azarlıyor. Haksız yere, adaletsiz bir şekilde suçlamalar yağdırıyor. Normal şartlarda herhangi bir insan kendini savunur. Durumu açıklamaya çalışır. Ama Raif Efendi tek kelime etmiyor. Sadece orada duruyor. Hamdi'nin sözlerini dinliyor. Rasim ise merak ediyor. Acaba Raif Efendi bu durumdan gerçekten etkilenmedi mi? Umursamadı mı diye. Ve o sırada görüyor ki Raif Efendi bir kağıda bir şeyler çiziyor. Merak ediyor, yaklaşıyor, bakıyor. Raif Efendi o anda Hamdi'nin o andaki saldırgan ruh halini, öfkeli yüzünü, agresif duruşunu karikatüze ederek resmetmiş. İşte o an Rasim bir şey anlıyor. Bu adam aslında son derece incelikli bir ruha sahip. Kendini savunmuyor belki ama her şeyi görüyor, her şeyi hissediyor, her şeyi içselleştiriyor. Ve bunu sanatla
adla ifade ediyor. Şirkette tüm memurlar Raif Efendi'nin bu kayıtsızlığından, sessizliğinden dolayı onun gerçekten bir dil bilip bilmediğinden bile şüphe ediyorlar. Acaba bu adam gerçekten Almanca biliyor mu yoksa sadece öyle mi yapıyor diye düşünenler var. Ama onunla aynı odayı paylaşan mesai arkadaşı Rasim bu hımbıl, silik görünümlü adamın mükemmel Almancasının en yakın şahidi. Her gün görüyor. Gelen tüm Almanca yazışmalar anında hiç zorlanmadan çevriliyor. Ve Raif Efendi bu metinleri pek kolay bir şekilde çevirdikten sonra kendi özel ilgi alanlarına, çizimlerine, düşüncelerine dönüyor. Raif Efendi çevresine karşı kayıtsız görünüyor ama aslında derin bir içsel dünyası var. Amirlerinin kendisine yönelik sert tutumlarını fazlaca dert etmeyen, tepki vermeyen bir görünümün ardında aslında kendisini konuşmadan ifade etmekte olan birisi. Bu zıtlık çok etkileyici. Dışarıdan silik, pasif, önemsiz görünen bir adam ama içeriden çok zengin, duyarlı, sanatsal bir ruh. Raif Efendi bazen hastalanıyor ve işe gelemiyor. Böyle zamanlarda şirket yönetimi Almanca yazışmaları evine gönderiyor. Ve o da hastayken bile görevlerini eksiksiz yapıyor. Bu aslında onun karakterinin başka bir yönünü gösteriyor. Sorumluluk sahibi, işini önemseyen biri. Ama kimse bunu görmüyor. Kimse bunu takdir etmiyor. Gene böyle bir hastalık zamanında Rasim şirket yazışmalarını Raif Efendi'nin evine götürme görevini üstleniyor. Zaten şirkette dış yazışmalarının getir götür işlerini o yapıyor. Böylece hem Raif Efendi'ye geçmiş olsun ziyareti yapmayı hem de onun merak ettiği özel yaşamını görmeyi planlıyor. Çünkü Raif Efendi iş yerinde o kadar sessiz, o kadar gizemli ki Rasim onun gerçek hayatını merak ediyor. Raif Efendi Ankara'nın yeni gelişen çamurlu kenar mahallelerinden birinde oturuyor. Rasim eve vardığında şok edici bir manzarayla karşılaşıyor. Raif Efendi oldukça geniş, oldukça kalabalık bir aileyle yaşıyor. Eşi ve iki çocuğunun yanı sıra baldızın ailesi ve kayınbiraderiyle birlikte yaşıyorlar. Küçük evde 7-8 insan var. Rasim bir gerçekle daha yüzleşiyor. Bu kalabalık ailenin tamamı Raif Efendi'nin düşük maaşıyla geçinmeye çalışıyor. Ailenin diğer fertleri çalışıyorlar ama herkes kendi kazandığını, kendi özel harcamalarında kendi zevklerini harcıyor. Evin geçimi, kira, yemek, ısınma, temel ihtiyaçlar tamamen Raif Efendi'nin omuzlarında. Ve o düşük maaşla bu kalabalık aileyi geçindirmeye çalışıyor. Rasim ev içindeki dinamikleri de gözlemliyor. İçerindeki kayıtsızlık, değersizlik görme durumu evde de devam ediyor. Raif Efendi evde de aynı şekilde önemsenmeyen, değer verilmeyen bir kişi. Aile fertleri onu sanki sefil yaşamlarının başlıca müsebbibi, başlıca sorumlusu gibi görüyorlar. Yeterince para kazanamıyor, bizi iyi geçindiremiyor havası var. Ama kimse kendisi bir şey yapmıyor. Herkes kendi keyfi için harcıyor. Ve Raif Efendi bunu da sessizce kabullenmiş bir şekilde yaşıyor. Kısa süre sonra Raif Efendi'nin hastalığı ağırlaşıyor. Artık işe gidemeyeceği anlaşılıyor. Kendisini sık sık ziyarete gelen Rasim'den bir ricada bulunuyor. İş yerindeki masasının gözündeki evrakları eve getirmesini istiyor. Rasim ertesi gün şirkete gidiyor ve Raif Efendi'nin masasından evrakları topluyor. İçlerinde bir defter dikkatini çekiyor. Kalın, eski, elle yazılmış bir defter. Bunu da alıp Raif Efendi'ye götürüyor. Raif Efendi artık çok yaşayamayacağını, günlerin sayılı olduğunu anlamış. Defteri görünce Rasim'e şaşırtıcı bir şey söylüyor. Bu defteri sobaya at. Yani yakmasını istiyor. Rasim merak ediyor tabi. Bunu bir hatıra defteri, ana defteri olduğunu tahmin ediyor. Ve diyor ki ben bunu yakmadan önce okuyabilir miyim? Raif Efendi kısa bir tereddüt yaşıyor. Belki 10 saniye, belki 30 saniye bakıyor resme. Sonra kabul ediyor. Okuyabilirsin diyor. Ve işte asıl hikaye burada başlıyor. Çünkü o defter Raif Efendi'nin yıllar önce kaleme aldığı anılarını içeriyor. Raif, Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Havran beldesinde doğmuş. Ailesi hali vakti yerinde kasabada saygın bilinen bir aile. Raif çocukluğundan beri kitap seven, resim yapmayı seven, sanatla ilgilenen bir genç. Balıkesir İdaresi'nde öğrenciyken yani lisedeyken 1. Dünya Savaşı'nın son senelerinde henüz 19 yaşındayken askere alınıyor. Ama şanslı sayılabilir çünkü kısa süre sonra müteakkiler oluyor ve evine dönebiliyor. Savaş bitse de ortam hala karışık. Kasabanın gençleri çeteler kurup olası düşman işgaline karşı hazırlık yapıyorlar. Raif de bir gruba katılmayı düşünüyor. Ama babası farklı bir plan yapıyor. Oğlunu bu savaş ortamından, bu karışıklıktan uzaklaştırmak istiyor. İstanbul'a göndermek istiyor. Ama ne okuyacak, hangi okula gidecek? Baba bu konuda pek bilgili değil. Kararı oğluna bırakıyor. Sen ne istersen onu oku diyor. Raif zaten sanata, güzel sanatlara meraklı. Çok okuyan, resimler yapan bir genç. Doğal olarak Sanayi Nefise Mektebi'ne yani Güzel Sanatlar Okulu'na yazılmaya karar veriyor. İstanbul'a gidiyor ve güzel sanatlarla ilgili bir tahsil yapmaya başlıyor. Ama bu durum uzun sürmüyor. Kısa süre sonra babası bir yerlerden bir bilgi öğreniyor. Savaş sonrası Berlin'de yaşamak İstanbul'dan daha ucuzmuş. Almanya savaşı kaybetmiş, ekonomik olarak çok zor durumda, hayat ucuzlamış. Baba bunu duyunca oğluna farklı bir teklif yapıyor. Berlin'e git, orada sabunculukla ilgili eğitim al. Döndüğünde Havran'daki sabun hallerimizi
modern bir sabun fabrikasına dönüştüreceğiz. Raif'in ne hissettiğini hayal edebiliyor musunuz? Güzel sanatlarla eğitim alıyor. Resimle, sanatla ilgileniyor. Hayalleri var ama babası hayır sen gidip sabun yapımını öğreneceksin diyor. Ve Raif ne yapıyor? İtiraz etmiyor, mücadele etmiyor, kabul ediyor. Babasının dediğini yapıyor. İşte karakterin o pasif, itaatkar yanı burada başlıyor. Böylece Raif savaş sonrası Berlin'de yaşamaya başlıyor. Bir yandan Almancasını geliştirmeye çalışıyor. Bir yandan da bir sabun fabrikasında staj yapıyor. Ama dikkat edin düzenli bir okul yok. Sıkı bir iş programı yok. Babasından gelen parayla geçiniyor. Ve bolca boş vakti var. Raif bu boş vakitlerini nasıl değerlendiriyor? Berlin'in tüm müzelerini, sanat galerilerini dolaşarak. Bu onun gerçek tutkusu. Sabun fabrikası sadece babasını memnun etmek için ama asıl aşkı sanat. Her gün bir başka müze, her gün bir başka galeri. Klasik sanat eserlerinden başlıyor, sonra modern sanata kayıyor. Artık o kadar çok sanat galerisi ve müzesi geziyor ki sonunda çağdaş sanatla modern sanat eserleriyle ilgili sergilere bile gitmeye başlıyor. Ve bir gün bir modern sanat sergisinde hayatını değiştirecek bir tabloyla karşılaşıyor. Kürk mantolu Madonna. Bir kadın portresi. Kadın kürk mantoya bürünmüş ama sadece fiziksel güzellik değil bu. Tablodaki ifade, o masumiyet, o derinlik, o bakış Raif'i büyülüyor. Raif bu tablonun önünde adeta donup kalıyor. İlk gün saatlerce bakıyor ama yetmiyor. Ertesi gün tekrar geliyor ve sonraki günde ve devam ediyor böyle. Günlerce her gün düzenli olarak bu tablonun önüne geliyor ve saatlerce vakit geçiriyor. Öyle bir hayranlık ki bu sanki büyülenmiş gibi. Başka hiçbir şey ilgisini çekmiyor. Sadece bu tablo. Tablonun altında bir imza var. Maria Puder. Raif sergi broşüründen bu kadın hakkında bilgi topluyor. Maria Puder yaşayan bir ressam. Bu sergiye tek bir eseriyle katılmış ve o eserde kendi portresi. Yani tablo aslında ressamın kendi resmi. Raif bu bilgiyi öğrenince daha da büyüleniyor. Çünkü artık bu sadece bir tablo değil. Gerçek bir insanın portresi. Ama tabloyu seyretmekle yetiniyor. Maria Puder'i aramıyor, bulmaya çalışmıyor. Sadece her gün gelip tabloya bakıyor. Bir gün gene resmin karşısında öylece duruyorken, donmuş gibi bakıyorken bir kadın ona yaklaşıyor. Bu resme neden bu kadar çok bakıyorsunuz diye soruyor. Raif o kadar dağılmış ki, o kadar tabloya odaklanmış ki yanına gelen kadını pek fark etmiyor bile. Utangaç yapısı da var zaten. Yabancı bir kadınla göz teması kuramıyor. Konuşmaktan çekiniyor. Kadın kendini tanıtıyor. Ben Maria Puder'im. Raif şok oluyor. Günlerdir, haftalardır portresine hayranlıkla baktığı kadın karşısında duruyor. Kadın merak ediyor tabii. Nereden geliyorsunuz? Neden bu resimle bu kadar ilgileniyorsunuz diye soruyor. Raif o kadar utanıyor, o kadar mahcup oluyor ki kadının yüzüne bile bakamıyor. Doğruyu söyleyemiyor. Bu resim anneme hatırlatıyor diye bir yalan söylüyor. Maria Puder güzel bir kadın. Raif'in tavrını anlıyor. Gülümsüyor. Kısa bir sohbetten sonra ayrılıyorlar. Ama Raif artık galeriye gelemiyor. Çünkü çok utanıyor. Her gün gelip saatlerce resmini izlediği kadınla karşılaşmış ve aptal gibi kalmış. Kendine kızıyor, utanıyor. Artık o tabloyu görmek için galeriye gitmiyor. Günler geçiyor. Raif pansiyonda kalıyor. Pansiyonda dul bir bayan var. Raif onunla tanışıyor. Bir akşam bu kadın Raif'i içkili bir eğlenceye davet ediyor. Raif hayatında ilk kez böyle bir ortama giriyor. İçkiyi fazla kaçırıyorlar, sarhoş oluyorlar. Gece yarısı sarmaş dolaş bir şekilde pansiyona dönüyorlar. Ve tam o anda, tam o halde karşılarına Maria çıkıyor. Maria Raif'i hemen tanıyor. Raif ise o durumda yerin dibine girsem diye düşünüyor. Hayran olduğu kadınla başka bir kadınla sarmaş dolaşırken karşılaşmak daha utanç verici bir durum olamaz. Hemen ayrılıyorlar ama Raif bu durumu unutamıyor. Sonra Maria'nın izini sürmeye başlıyor. Ve öğreniyor ki Maria her akşam bir gazinoda keman çalıp şarkı söylüyor. Geçimini böyle sağlıyor. Raif bir akşam o gazinoya gidiyor. Maria onu hemen fark ediyor ve masasına geliyor. Sizi burada görmek ne sürpriz diyor. Ve böylece arkadaşlıkları başlıyor. Raif Maria'ya son derece ölçülü ve utangaç tavırla yaklaşıyor. Sergide yüzüne bile bakamadığı bu kadınla şimdi arkadaş oluyor. Ama hala o mesafeyi koruyor. Maria ise Raif'te tanıdığı hiçbir harekette bulmadığı bir farklılık görüyor. Aralarındaki diyaloglardan anlıyoruz ki Maria artık insanlardan, özellikle de erkeklerden umudunu kesmiş. Hayatta çok şey görmüş, hayal kırıklıkları yaşamış. Ve karşısına çıkan Raif çok farklı. Cinsel bir yaklaşımı yok. Bencil talepler yok. Sadece saygılı, mesafeli, samimi bir dostluk istiyor. Günlerce, haftalarca böyle devam ediyor. Cinsel bir çekim olmadan duygusal bir arkadaşlık yapıyorlar. Birlikte vakit geçiriyorlar, konuşuyorlar, paylaşıyorlar. Maria Raif'e açılıyor. Geçmişinden bahsediyor.
hayal kırıklıklarından bahsediyor. Raif de onu dinliyor, anlıyor, yargılamıyor. Bir yılbaşı gecesi geliyor. Birlikte yemeğe gidiyorlar. Dans ediyorlar, eğleniyorlar. Maria çok içiyor, sarhoş oluyor. Gecenin sonunda Raif onu evine götürüyor. Ve o gece birlikte oluyorlar. Sabah uyandıklarında Maria çok net bir şekilde konuşuyor. Raif, dün gece olanlar güzeldi ama bir şeyi bilmen gerekiyor. Ben sana aşık değilim ve asla aşık olamayacağım. Sen çok özel birisin ama aşk değil bu. Cinselliğe dönüştü ilişkimiz ama bu benim duygularımı değiştirmedi. Bu yüzden bir süre ayrılmamız gerekiyor diyor. Raif ne hissediyor? İçi parçalanıyor tabii. Çünkü o Maria'ya aşık. Ama ne yapıyor? Hiçbir şey. Tamam diyor. İtiraz etmiyor, ısrar etmiyor, mücadele etmiyor. Maria ilişkinin çerçevesini çiziyor ve Raif kabul ediyor. Yine pasif, itaatkar oluyor. Birkaç gün geçiyor. Maria onu aramıyor, sormuyor. Raif dayanamıyor ve gazinoya gidiyor. Ama Maria işe gelmemiş. Sonra evine gidiyor. Komşuların önüne ki Maria hastaneye yatırılmış. Hemen hastaneye koşuyor. Ama gece yarısı olduğu için içeri alamıyorlar. Ne yapıyor Raif? Bütün gece hastane karşısındaki parklarda oturup sabaha bekliyor. Soğuk bir kış gecesi ama orada bekliyor. Sabah olur olmaz içeri giriyor ve Maria'yı görüyor. Maria çok hasta. Bir ay hastanede yatması gerekiyor. Ve Raif tam bir ay her gün hastaneye gidiyor. Maria'nın başından ayrılmıyor. Ona bakıyor, ihtiyaçlarını karşılıyor. Onu yalnız bırakmıyor. Maria bu özverili davranışından çok etkileniyor. Hastaneden çıktıklarında artık her şey değişmiş oluyor. Maria artık Raif'e karşı aşkı kabul ediyor. Sen haklıydın, ben seni seviyorum diyor. İkisi de çok mutlu. Birlikte yaşamaya başlıyorlar. Hayatlarının en mutlu dönemi bu. Ama bu mutluluk çok kısa sürüyor. Raif babasının öldüğü haberini alıyor. Memleketinden mektup geliyor. Baban öldü, hemen gel. Raif ne yapacağını bilemiyor. Berlin'de Maria ile mutlu ama babası ölmüş. Memlekete dönmesi gerekiyor. Maria ona yol gösteriyor. Git, işlerini halletmelisin. Babanın mirasını al, orada bir düzen kur, sonra beni çağır, ben senin yanına koşarak gelirim diyor. Ben de yaşlı annemle buluşmak için Prag'a gideceğim. Onu çok göremedim, onunla vakit geçirmem lazım. Sen Türkiye'deki işlerini hallederken ben de annemle zaman geçireceğim. Hazır olunca beni çağır diyor. Ve ayrılıyorlar. Raif memleketine dönüyor. Maria Prag'a gidiyor. Her gün mektup yazıyorlar birbirlerine. Raif Harran'a döndüğünde kafasında net bir plan var. Babasından kalan servetle işlerini yola koyacak. Harran'da güzel bir ev yapacak. Modern bir sabun fabrikası kuracak ve Maria'yı çağıracak. Belki 3 ay, belki 6 ay içinde her şey hazır olacak ve Maria gelecek. Evlenecekler, mutlu olacaklar. Ama gerçekle yüzleştiğinde her şey değişiyor. Babasının serveti düşündüğü gibi değilmiş. Büyük kısmı iki ablasının kocaları üzerine geçirilmiş. Raif'e kalan para çok az. Bu parayla ne modern bir fabrika kurabilir ne de güzel bir ev yapabilir. Hele Maria kısa sürede çağıracak bir düzen asla kuramaz. Raif ne yapıyor peki? Mücadele ediyor mu? Çalışıyor mu? Daha fazla para kazanmanın yollarını arıyor mu? Tabii ki hayır. Evet, çalışmaya çalışıyor ama içi içine sığmıyor. Çünkü Maria'yı özlüyor, onunla olmak istiyor. Ama yapamıyor. Bu arada Maria'dan her gün mektuplar geliyor. Uzun, duygulu mektuplar. Maria onu ne kadar özlediğini, ne kadar sevdiğini yazıyor. Anlatıyor Prag'daki günlerini. Annesiyle vakit geçirmekten mutlu olduğunu ama Raif'i beklediğini söylüyor. Ve Raif'i hayata bağlayan tek şey bu mektuplar oluyor. Bir mektubunda Maria çok özel bir şey yazıyor. Sana bir müjdeyle geleceğim diyor. O mektubu okuyunca çok mutlu oluyor. Heyecanlanıyor. Ama kısa süre sonra bir şey oluyor. Mektuplar kesiliyor. İlk başta belki posta ile ilgili bir sorun vardır diye düşünüyor Raif. Ama bir hafta geçiyor, 2 hafta geçiyor, bir ay geçiyor. Maria'dan hiç mektup gelmiyor. Raif mektuplar gönderiyor, cevap yok. Tekrar gönderiyor, yine cevap yok. Raif büyük bir bunalıma giriyor. Maria'yı kaybettiğini düşünüyor. Beni sevmiyormuş, sadece oyalıyormuş. Şimdi gerçek yüzünü gösterdi. Beni terk etti diye düşünüyor. İçine bir güvensizlik yerleşiyor, korkunç bir güvensizlik. Ve bu güvensizlik her şeye etkiliyor. Elindeki az sermayeyi bile doğru düzgün idare edemiyor. İşlerini takip edemiyor. Çünkü aklı hep Maria'da. Neden mektup yazmıyor? Neden cevap vermiyor diye düşünüyor. Zamanla o küçük serveti de kaybediyor. Raif artık bir karara varıyor. Maria onu hiçbir zaman sevmemiş. Baştan beri oyalamış. Kendisiyle ilişkisini kesmiş. Bu bitti. O ilişki bir hayaldi. Şimdi gerçekle yüzleşme zamanı diyor. Ve ne yapıyor? Evleniyor. Kızı seviyor mu? Hayır.
Aşık mı? Hayır. Sadece evlenmesi gerektiğini düşünüyor. Hayatını düzene koyması gerektiğini düşünüyor. Ve evleniyor. Evliliğinden 2 çocuğu oluyor. Ama hiçbir zaman kendini bu yaşama adapte edemiyor. Karısını sevmiyor. Çocuklarına gerçek anlamda bağlanamıyor. Onlar da ona yaşama sevinci veremiyor. Sanki bir zombi gibi, bir hayalet gibi yaşıyor. Fiziksel olarak orada ama ruhen başka bir yerde. Zaten yapısında olan çekingenle utangaçta bir de aşırı bir güvensizlik eklenmiş. Maria'nın ona ihanet ettiğini düşünüyor mektupları kestiği için. Ve bu güvensizlik tüm dünyaya yayılıyor. Artık kimseye güvenmiyor. Hiçbir şeye inanmıyor. Dünyaya karşı hep bir yabancılık, bir soğukluk duyuyor. Kayınpederi ona bir memuriyet buluyor. Ankara'da küçük maaşlı bir iş buluyor. Maaşlı bir iş. Düzenli gelir. Ama Raif o işe de tam anlamıyla sarılamıyor. Yaptığı işlere işten bağlanamıyor. Bu da onu başarısız kılıyor. İş yerinde de değer görmüyor, takdir edilmiyor. Ekonomik olarak da hep sorunlu, hep yoksul bir hayat yaşıyor. İçi boş, hatta bir ölü gibi yaşıyor. Yabancı ve düşman bir dünyaya yalnız, kimseyle gerçek anlamda bağ kuramıyor. Karısına yabancı, çocuklarına yabancı, iş arkadaşlarına yabancı. Herkes ona yabancı, o da herkese. 10 sene geçiyor böyle. 10 sene zombi gibi bir yaşam. Bir gün Raif işten çıktıktan sonra tren garına yakın bir sokakta yürürken birisiyle karşılaşıyor. Almanca konuşan bir kadın. Raif dikkat ediyor, tanıyor onu. Almanya'da aynı pansiyonda kaldığı bir kadın. Ve bu kadın Maray Puder'in akrabası. Uzaktan bir kuzeni. Kadının yanında 10-12 yaşlarında bir kız çocuğu var. Raif çok heyecanlanıyor. Çünkü 10 yıl sonra o günlere Berlin'e Mara'ya giden bir bağlantı bulmuş. Kadınla konuşmak istiyor ama kadın acele ediyor. Treni kalkacak, Berlin'e dönecek. Birlikte tren garına doğru yürüyorlar. O kısa sürede Raif Almanya'daki günleri hatırlatıyor. Ve tabi sohbeti Mara'ya getiriyor. Maria nasıl, ne yapıyor, evlendi mi, mutlu mu diye soruyor. Kadın duraksıyor. Maria'yı bilmiyor musun diyor. Hayır, ne oldu diyor Raif. Ve kadın anlatmaya başlıyor. Maria 10 yıl önce çok hastalandı. Hastaneye kaldırıldı. Hamileydi. Çok riskli bir hamilelikti. Sağlık durumu çok kötüydü. Doktorlar ihtimali vermediler ama o ısrar etti. Doğum yaptı. Bir kız çocuğu doğdu. Ama doğumda hemen sonra Maria öldü. Çok kan kaybetti, dayanamadı diyor. Kız sağlıklı doğdu ama Maria yaşayamadı. Raif donuyor. Dünya başına yıkılıyor. Demek Maria ona ihanet etmemiş. Mektupları yazmayı bırakmamış. Ölmüş. Hastalanmış. Hastaneye kaldırılmış ve ölmüş. Ve hamileymiş. Onun çocuğunu taşıyormuş. İşte o müjde buymuş. Maria ona sana bir müjdeyle geleceğim derken hamilelikten bahsediyormuş. Kadın devam ediyor. İşte yanımdaki kız Maria'nın kızı. 10 yaşında. Ben onu büyüttüm. Şimdi Berlin'e dönüyoruz. Raif kıza bakıyor, 10 yaşında. Maria benziyor. Saçları, gözleri, duruşu. Bu onun kızı. Kendi kızı. Kendi kanından, kendi etinden bir çocuk. 10 yıldır dünyada olan ama hiç tanımadığı bir kız. Kadın tren kalkıyor. Hemen binmeliyiz diyor. El sallıyorlar ve biniyorlar trene. Tren kalkıyor. Raif orada öylece duruyor. Donmuş gibi. Tren gözden kaybolana kadar bakıyor. Kafasında bin bir düşünce. Maria ölmüş. Ona hiç ihanet etmemiş. Hep sevmiş. Hamile kalmış. Çocuğunu doğurmuş ama ölmüş. Ve o çocuk şimdi 10 yaşında tam karşısındaydı. Kendi kızı. Ama ne yaptı? Hiçbir şey. Trene binmesine izin verdi. Ben senin babanım diyemedi. Kızını bağrına basamadı. Kızını alamadı yanına. Neden? Çünkü artık yaşayan böyle. Çünkü içinde hiçbir güç kalmamış. Çünkü 10 yıl boyunca güvensizlik, hayal kırıklığı, yabancılaşma onu öldürmüş. Fiziksel olarak yaşıyor ama ruhen ölmüş. Kızı için bile kıpırdayacak gücü yok kendisinde. Raif Efendi o gece evine dönüyor. Hatıra defterini çıkarıyor ve bu son karşılaşmayı yazıyor. Tüm detaylarını, Maria'nın ölümünü, kızının varlığını, kendi çaresizliğini ve hatıratlarını böyle bitiriyor. Rasim sabah olduğunda hem defteri Raif Efendi'ye teslim etmek hem de onu görmek için evine gidiyor. Kapıyı çaldığında karısı ve çocukları ağlıyorlar. Raif Efendi o gece ölmüş. Rasim defteri elinde tutuyor. Bu adamın, Raif Efendi'nin hikayesi kalıyor geriye. Şimdi size kendi düşüncelerimi anlatmak istiyorum. İlk okuduğumda bu kitabı çok sevmiştim. Raif Efendi'ye çok üzülmüştüm. Ne kadar zavallı, ne kadar talihsiz bir adam diye düşünmüştüm. Kendimi onda bulmuştum. Belki ben de bazen pasifim, bazen çekingenim, bazen hayattan kaçarım diye düşünmüştüm. Ama ikinci okumamda her şey değişti. Bu kez Raif Efendi'ye kızdım. Hatta nefret ettim. Çünkü onun bu durumun sadece kötü şans meselesi olmadığını gördüm. Onun kendi seçimleri, kendi pasifliği, kendi korkaklığı da bu sonu getirdi. Bakın adım adım düşünelim. Babası güzel sanatlar değil sabunculuk yapacaksın dediğinde ne yaptı? Kabul etti.
Mücadele etmedi. Hayallerinin peşinden gitmedi. Maria seni sevmiyorum dediğinde ne yaptı? Tamam dedi. Israr etmedi. Aşkı için savaşmadı. Memlekete döndüğünde babasının serveti ablalarının kocalarına geçtiğini öğrendiğinde ne yaptı? Kabullendi. Hukuki mücadele etmedi. Kendi servetini oluşturmaya çalışmadı. Maria'dan mektup gelmediğinde ne yaptı? Beni terk etti diye düşündü. Almanya'ya gitmeyi düşünmedi. Birisine mektup yazıp sorgulamadı. Sadece kendi kafasına karar verdi ve vazgeçti. En acısı kendi kızını gördüğünde ne yaptı? Hiçbir şey. Ben senin babanım diyemedi. Onu alamadı yanına. Trene binmesine izin verdi. Her aşamada pasif kaldı. Her aşamada kaçtı. Her aşamada mücadele etmedi. Ve ben ikinci okumamda bunlara çok kızdım. Evet, hayat ona haksızlık etti. Evet, şans ona gülmedi diyebiliriz belki. Ama o da hiçbir şey yapmadı. Elindeki fırsatları kullanmadı. Aşkı için savaşmadı. Kızı için ayağa kalkmadı. İlk okuduğumda ben de Raif Efendi gibiyim demiştim. İkinci okuduğumda asla Raif Efendi gibi değilim dedim. Çünkü o bana artık korku uyandırıyordu. İşte böyle olursun. Eğer hayattan kaçarsan, mücadele etmezsen, korkaça davranırsan diye düşündüm. Raif Efendi sünepe bir adam. Aşkına sahip çıkamayan, hayallerin peşinden gitmeyen, evladı için ayağa kalkamayan bir adam. Ve bu çok acı. Çünkü potansiyeli vardı. Zeki bir adamdı, yetenekliydi, Almanca biliyordu, resim çiziyordu. Maria gibi harika bir kadın onu seviyordu. Ama tüm bunlar heba etti. Kendi elleriyle yok etti. Ama şimdi biraz daha geniş bakalım bu romana. Çünkü Kürk Mantolu Madonna sadece bir aşk hikayesi değil. Sadece bir trajedi değil. Çok katmanlı bir eser. Roman aslında bir modernleşme hikayesini de içinde barındırıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasındayız. İki farklı dünya var. İleri seviyedeki Batı yani Almanya ve geri kalmış Osmanlı. Almanya savaşı kaybetmiş olsa da hala çok daha modern, çok daha gelişmiş. Müzeleri var, sanat galerileri var. Entelektüel bir atmosferi var. Kadınlar özgür, bağımsız yaşıyor. Maria gibi bir kadın kendi ayakları üzerinde duruyor. Osmanlı ise ya da yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti henüz bu noktada değil. Raif'in ailesi zengin ama geleneksel. Sabunhaneleri var, eski usul üretim yapıyorlar. Babası oğlunu Almanya'ya gönderiyor. Ama neden? Modern sabun üretimini öğrenmesi için. Yani batıdan teknolojiyi, bilgiyi alıp doğuya getirme fikri. Bu dönemin Türkiye'sinin temel sorunu da değil miydi zaten bu? Ama dikkat edin, Raif sadece teknolojiyi değil, kültürü de görüyor Almanya'da. Sanatı görüyor. Farklı bir yaşam tarzlarını görüyor. Ve bunlar çok etkileniyor. Ama sonunda ne oluyor? Geri dönüyor Türkiye'ye. Ve o geleneksel yapıya gömülüyor. Modern kadın Maria geride kalıyor. Geleneksel bir ailenin kızıyla evleniyor. Sanki modernleşme çabası başarısız oluyor. Bunu daha da genişletebiliriz. Kitapta bir modernleşme süreci anlatılıyor. Artık kadının ön planda olduğu bir dünyayı da anlatıyor. Bu açıdan da çok ilginç bir roman. Osmanlı toplumunda erkekler her zaman ön plandaydı. Karar vericilerdi, güçlü olanlardı. Ama Raif Almanya'ya gidince ve Maria ile tanışınca her şey değişiyor. Maria çok güçlü bir kadın. Kendi hayatının kararlarını kendisi veren bağımsız, özgür bir kadın. Raif'e bile seni sevmiyorum, ayrılalım diyebiliyor. Hastaneden çıktık, artık seni seviyorum diyebiliyor. Git memleketine, işlerini hallet, sonra beni çağır diyebiliyor. Yani ilişkinin tüm dinamiklerini o belirliyor. Raif ise tam tersi. Pasif, karar veremeyen, hep başkalarının çizdiği çerçevelerde kalan biri. Yani bu romanda geleneksel erkek kadın rolleri ters çevrilmiş. Güçsüz olan erkek, güçlü olan kadın. Bu o dönem için çok cesur bir tercih. Yani Raif'in trajedisini aslında ataerkil toplumun bittiği, yeni düzende kadınların da güçlendiği bir dönemde kendini bu yeni düzene adapte edemeyen bir erkeğin trajedisi olarak okuyabiliriz de. Başka bir katman da sanat. Roman boyunca sanat çok önemli. Raif sanatı seviyor, resim yapmak istiyor. Maria ressam. İlk aşk bir tabloya, bir sanata, eseri karşısında doğuyor. Ama dikkat edin, Raif hayatı boyunca sanatı ve gerçekliği karşı karşıya getiriyor. Maria'nın portresini görüyor, ona aşık oluyor. Ama gerçek Maria'yla karşılaşınca ne oluyor? Utanıyor, kaçıyor. Sanki sanat dünyasına rahat ama gerçek dünyada çaresiz. İş yerinde de öyle. Almanca çeviriler yapıyor, iyi yapıyor. Ama amirleri onu azalayınca ne yapıyor? Onların karikatürünü çiziyor. Yani gerçeklikle yüzleşmiyor. Sanata kaçıyor. Kendini savunmuyor. Resim yapıyor. Bu aslında çok derin bir mesaj. Sanat güzel. Sanat önemli. Ama sadece sanata sığınamazsınız.
gerçek dünyada da mücadele etmeniz gerekiyor. Raif bunu yapamıyor. O hep sanat dünyasına, hayal dünyasına kaçıyor ve sonunda gerçek dünyada kaybediyor. Son olarak bu romanda çok güçlü bir yalancılaşma teması var. Raif hayatı boyunca hiçbir yere, hiçbir kişiye ait olamıyor. Almanya'da yabancı, memleketinde yabancı, karısına yabancı, çocuklarına yabancı, iş yerinde yabancı, her yerde öteki, her yerde dışlanmış biri. Bu neden oluyor? Çünkü güvenemiyor. Maria'nın mektupları kesilince hemen beni terk etti diye düşünüyor. Güvenmiyor ona. Sonra kimseye güvenmiyor. Herkese kuşkuyla bakıyor. Ve güvensizlik onu daha da yalnızlaştırıyor. Bu aslında modern insanın problemi. Büyük şehirlerde yaşıyoruz. Çevremizde yüzlerce insan var ama yalnızız. Kimseye güvenemiyoruz. Kimseyle gerçek bağ kuramıyoruz. Raif Efendi 1930'larda bunu yaşıyor. Ama bu durum bugün de geçerli. Şimdi çok önemli bir soruya gelelim. Bu kitap neden bu kadar çok okunuyor? Neden nesiller boyu insanlar bu kitabı okumaya devam ediyor? Hatta geçen bir haber okumuştum. Son zamanlarda İngiltere'de çok satanlar listesine girmiş. Bence en önemli sebep şu. Bu kitap bizim içimizdeki korkulara dokunuyor. Hepimizin içinde biraz Arif Efendi var. Hepimiz bazen pasifiz. Bazen çekingeniz, bazen mücadele etmekten korkarız. Hepimizin içinde ya başaramazsam, ya reddedilirsem, ya kaybedersem korkusu var. Raif Efendi bu korkularını yenmemiş birisi. Ve bizler onu okurken aslında kendimizi görüyoruz. İlk okuduğumda ben de bunu yaşadım. İşte ben de böyleyim dedim. Ona empati kurdum. Çünkü onun korkularını, çekingenliğini anlıyordum. Ama ikinci okumamda başka bir şey gördüm. Uyarı. Bu kitap aslında bir uyarı. İşte böyle olursunuz eğer korkularınıza yenilirseniz diyor. İşte böyle bir hayat yaşarsınız eğer mücadele etmezsiniz diyor. Ve bu çok güçlü. Kitap bize şunu soruyor. Siz ne yapacaksınız? Raif Efendi gibi mi olacaksınız? Pasif, korkak, mücadele etmeyen, yoksa aşkınızın peşinden gidecek, hayalleriniz için savaşacak, korkularınızı yenecek kadar cesur olacak mısınız? Bir başka sebep de kitaptaki konuların evrensel olması. Aşk her zaman evrensel. İnsanlar her zaman aşkı, aşk acısını, ayrılığı anlar. Maria ve Raif'in aşkı çok güzel, çok samimi, çok derin. Okuyucu bunu hissediyor, buna inanıyor. Hayal kırıklığı da evrensel. Hepimiz hayattan, insanlardan hayal kırıklığına uğradık. Maria'dan mektup gelmeyince Raif'in yaşadığı o mutsuzluk, o hayal kırıklığı hepimizin bildiği bir duygu. Yalnızlık, yabancılaşma da evrensel. Modern dünyada çok fazla insan yalnız, yabancılaşmış hissediyor. Raif'in yaşadıklarını anlıyorlar. Sabahattin Ali'nin anlatımı da inanılmaz güçlü. Çok sade ama çok etkili bir dil kullanıyor. Fazla süslü cümleler yok. Fazla karmaşık metaforlar yok. Ama her cümle etkileyici, her paragraf sizi içine çekiyor. Ve o finali hiç unutamıyorsunuz. Raif kızını görüyor, onun kendi kızı olduğunu öğreniyor ama hiçbir şey yapamıyor. Tren gidiyor, kızı gidiyor ve o orada öylece kalıyor. Bu sahne öylesine güçlü ki okuduğunuzda içiniz parçalanıyor. Şimdi size önerilerimden bahsetmek istiyorum. Bu kitabı mutlaka okuyun. Ama mümkünse 2 kez okuyun. Çünkü ben size gösterdim iki okuma arasında ne kadar büyük fark olabileceğini. İlk okuduğunuzda Raif Efendi'ye empati kuracaksınız muhtemelen. Ona üzüleceksiniz. Onun tarafını tutacaksınız. Ne kadar talihsiz, ne kadar zavallı diyeceksiniz. Ve bu normaldir, doğaldır. Ama ikinci kez okuduğunuzda farklı sorular sorun kendinize. Raif Efendi gerçekten başka türlü davranamaz mıydı? Onun trajedisinde kendi payı ne kadar? Siz onun yerinde olsaydınız ne yapardınız? Maria'dan mektup gelmeseydi siz Almanya'ya gider miydiniz? Kızınızı görseydiniz ben babanım der miydiniz? Bu soruları sormak çok önemli. Çünkü bu sorular aslında kendinizle ilgili. Siz hayatta nasıl davranıyorsunuz? Korkularınıza yeniliyor musunuz? Mücadele ediyor musunuz? Aşkınızın, hayallerinizin peşinden gidiyor musunuz? Kitaptan çıkarılabilecek dersler var. 1. Mücadele etmek önemli. Raif hayatı boyunca mücadele etmedi. Her şeyi kabullendi ve kaybetti. Siz mücadele edin. Hakkınız için savaşın. Aşkınız için dövüşün. 2. Güven önemli. Raif Maria'ya güvenmedi. Mektuplar gelmeyi kesince hemen beni terk etti diye düşündü. Eğer güvenseydi, eğer gidip araştırsaydı gerçeği öğrenebilirdi. Güvenin sevdiklerinize, kolayca vazgeçmeyin. 3. İletişim önemli. Raif hiçbir zaman düşüncelerini, duygularını doğru düzgün ifade edemedi. Maria'ya seni çok seviyorum, seninle olmak istiyorum diyemedi. İş yerinde kendini savunamadı. Eğer konuşsaydı belki çok şey değişirdi. 4. Pasif kalmayın. Raif hep pasif kaldı. Hayat ona ne verirse onu aldı. Siz aktif olun. Kendi hayatınızı şekillendirin. Kararları siz verin.
Başkaları sizin için karar vermesin. 5. Korkularınızla yüzleşin. Raif korkularından kaçtı. Reddedilmekten korktu. Başarısız olmaktan korktu. Ve bu korkular onu felç etti. Siz korkularınızla yüzleşin. Evet, belki başarısız olursunuz ama en azından denedim diyebilirsiniz. Kitabı okurken bazı noktalara özellikle dikkat edin. Raif'in karikatürleri. O azarlandığı zaman sessiz kalıyor ama sonra karikatür çiziyor. Bu ne anlama geliyor? Duyguları içinde birikiyor. Dışa vuramıyor. Bu sağlıklı mı? Değil. Maria'nın sözleri. Maria çok önemli şeyler söylüyor. Seni sevmiyorum ama sen farklısın diyor başta. Sonra seni seviyorum diyor. Bu değişim neden oluyor? Raif'in özverili davranışlarından. Yani aşk kazanılabilir bir şey. Mücadele gerektiriyor. Mektupların kesilmesi. Bu romanın en kritik noktası. Raif hemen vazgeçiyor. Ama ya gitseydi Pırağa, ya araştırsaydı, ya sabretseydi, kızla karşılaşması. Bu sahne inanılmaz. Kız orada önünde. Kendi kızı. Ama ne yapıyor? Hiçbir şey. Neden? Çünkü artık ölü. Ruhen ölmüş. Bu çok acı. Şimdi biraz eleştirilere bakalım. Çünkü her ne kadar çok sevdiğim bir kitap olsa da kusursuz değil. Zayıf yönleri. Raif fazla pasif. Bazı okuyucular Raif'in pasifliğini gerçekçi bulmayabilir. Ya bu kadar pasif insan olur mu diyebilir. Evet, bu geçerli bir eleştiri. Raif bazen çok fazla pasif, çok fazla korkak. İnsan yahu biraz kıpırda demek istiyor. Maria'nın ölümü. Bu biraz dramatik. Yani Maria tam çocuk doğunca ölüyor. Hamilelik mektubu gönderiyor, sonra ölüyor. Biraz fazla tesadüf değil mi? Romanı daha trajik yapmak için böyle yazılmış gibi sanki. Çerçeve anlatı gerekli miydi? Rasim karakteri gerekli miydi? Raif'in hikayesi doğrudan anlatılamaz mıydı? Bu tartışılabilir. Peki romanın güçlü yanları ne? 1. Karakter derinliği. Raif çok derinlikli bir karakter. Onun ruh halini, düşüncelerini, korkularını çok iyi anlıyorsunuz. Sabahattin Ali karakter oluşturmadan müthiş davranmış. 2. Atmosfer. Berlin atmosferini çok iyi anlatmış. O sanat galerilerini, o gazinoları, o sokaklarını hissediyorsunuz. Ankara'nın o çamurlu kenar mahallelerini görüyorsunuz. 3. Romanın dili. Sade ama güçlü. Her cümle oturuyor. Fazlalık yok, eksiklik yok. Tam kıvamında bir anlatım. 4. Romanın duygusal etkisi. Bu kitap sizi duygusal olarak etkiliyor. Okuduğunuzda bir şeyler hissediyorsunuz. Üzülüyorsunuz, kızıyorsunuz, düşünüyorsunuz. İşte iyi edebiyat bu. Bu romana farklı açılardan da bakabiliriz. Sosyolojik açıdan baktığımızda Raif modernleşme sürecinde kaybolmuş bir birey. Ne geleneksel dünyaya ait ne modern dünyaya. Almanya'da modern dünyayı gördü ama tam olarak o dünyaya ait olamadı. Türkiye'ye döndüğünde geleneksel dünyaya uyum sağlayamadı. Arada kalmış bir karakter. Bu aslında o dönemin Türkiye'sinin sorunu. Batılaşıyoruz ama ne kadar? Modernleşiyoruz ama nasıl? Raif bu süreçte kaybolanları temsil ediyor. Romana felsefe açıdan baktığımızda varoluşçu bir okuma yapılabilir. Raif özgürlüğünden, seçimi yapma hakkından vazgeçmiş. Sartre'nin deyişiyle kötü niyetle yaşıyor. Kendi seçimlerinin sorumluluğunu almak yerine ben yapamam, olmaz, imkansız diyerek kaçıyor. Camus'un absürt kavramıyla da ilişkilendirilebilir. Raif anlam arayışında ama bulamıyor. Dünya ona anlamsız, yabancı geliyor. Ve Sisyphos gibi günlük rutinini sürdürüyor. Ama hiçbir anlam yüklemiyor. Şimdi size çok net söyleyeyim, bu kitabı kimler okumalı? Aşk hikayeleri seviyorsanız okuyun. Ama klişe, mutlu sonlu romantik komediler değil, derin acı gerçekçi aşk hikayelerini seviyorsanız okuyun. Karakter odaklı, psikolojik derinliği olan romanları seviyorsanız okuyun. Türk edebiyatının klasiklerini tanımak istiyorsanız okuyun. Kendi hayatınızı, seçimlerinizi sorgulamak istiyorsanız okuyun. Bir kitabın sizi duygusal olarak etkilemesini istiyorsanız mutlaka okuyun. Ama aksiyon dolu, hızlı ilerleyen hikayeler arıyorsanız bu kitap yavaş, duygusal, içe dönük. Mutlu sonlar istiyorsanız bu trajik bir hikaye. Mutlu son yok. Güçlü, mücadeleci karakterler görmek istiyorsanız Raif çok pasif, bu sizi rahatsız edebilir. Ağır, melankolik havadan hoşlanmıyorsanız kitap baştan sona üzücü, bunaltıcı. Onun için bu kitap size hitap etmeyebilir. Ama bence herkes bir kez okumalı. Çünkü bu sadece bir roman değil, bir yaşam dersi. Size bir şeyler öğretiyor, sizi düşündürüyor. Bu inceleme umarım sizin için faydalı olmuştur. Şimdi toparlamak istiyorum. Kürk Mantolu Madonna, Türk Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden biri. Bunu inkar etmek mümkün değil. Nesiller boyu okunmuş, okunmaya devam edecek. Çünkü insani, evrensel, derin. Benim size önerim bu kitabı mutlaka okuyun. Ama aceleci okumayın. Yavaş yavaş okuyun. Tadını çıkarın. Her cümleyi düşünün. Raif Efendi'nin neler hissettiğini anlamaya çalışın. Ve en önemlisi kendinizi sorgulayın. Siz Raif Efendi gibi mi yaşıyorsunuz?
Korkularınıza yeniliyor musunuz? Hayallerinizin peşinden gidiyor musunuz? Aşkınız için mücadele ediyor musunuz? Eğer cevabınız hayırsa değişebilirsiniz. Çünkü siz Raif Efendi değilsiniz. Onun hatalarından ders alabilirsiniz. Onun gibi olmayın. Hayat zor. Evet. Hayal kırıklıkları olacak. Evet. Ama mücadele etmeye değer. Sevmeye değer. Yaşamaya değer. Raif Efendi bunu yapamadı. Siz yapın. Ben ilk okuduğumda Raif Efendi ile empati kurdum. İkinci okuduğumda ona kızdım. Üçüncü okumamda belki farklı şeyler hissedeceğim. Bilmiyorum. Ama bir şey biliyorum. Bu kitap bana bir şeyler öğretti. Hayata, aşka, mücadeleye bakışımı etkiledi. Umarım sizin için de böyle olur. Umarım bu kitabı okur, düşünür, kendinize sorular sorarsınız. Ve umarım Raif Efendi'nin hatalarından ders alır, onun gibi olmamaya, daha cesur, daha mücadeleci, daha canlı olmaya karar verirsiniz. Bugünlük bu kadar. Kürk Mantolu Madonna hakkında söyleyeceklerim bunlardı. Biliyorum çok uzun oldu ama bu kitap bunu hak ediyor. Her bölümü, her karakteri, her detayı konuşmaya değer. Sürçülisan ettiysem affola. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz gerçekten teşekkür ederim. Sabrınız ve ilginiz için minnettarım. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Yorumlara bekliyorum sizlere. Bu kitabı okudunuz mu? Okuduysanız Raif Efendi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ona empati mi kuruyorsunuz yoksa ona kızıyor musunuz? İlk okumamda mı haklıyım, ikinci okumamda mı? Konuşalım. Eğer daha okumadıysanız bu video size teşvik etti mi? Okumak istiyor musunuz? Bana yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olun. Çünkü bunun gibi daha çok kitap incelemesi gelecek. Zil simgesine tıklayın ki yeni videolar çıktığında haberiniz olsun. Ayrıca kanalda birçok kitap incelemesi bulabilirsiniz. Kanalıma göz atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda hangi kitabı incelememi istersiniz? Yorumlarda önerilerinizi paylaşın. Ben de okur sizlerle paylaşırım. Son bir söz. Raif Efendi gibi olmayın. Hayatı yaşayın. Aşkın peşinden gidin. Korkularınızla yüzleşin. Mücadele edin. Çünkü hayat bir kez ve yaşamaya değer. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Edebiyatta kalın.